Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu testosteron replasman tedavisinde mikrodozlama nedir? Ne gibi avantajları vardır? Dezavantajları nelerdir? Bununla ilgili kısa videomuz olacak. Testosteron eksikliğinde bildiğiniz üzere hastada sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik, ruh halinde bir düşüklük, enerjide azalma gibi şikayetler meydana gelebiliyor ve tedavi ettiğimiz zaman, testosteron verdiğimiz zaman hastanın bu şikayetler ortadan kalktığı gibi bunun da ötesinde hastada ileride oluşabilecek kalp damar hastalıklarından, insülin direncinden hastayı koruyabiliyoruz. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar var. Mesela testosteron düşük olan erkeklerin bütün nedenlere bağlı ölüm oranlarında artış, kalp damar hastalıklarından etkilenme ihtimalinin daha fazla olduğunu birçok yayında gösterildi. Aynı zamanda hasta tedavi verildikten sonra eğer testosteron düşükse bu hastalıkların işte kalp krizi, kalp damar hastalıkları gibi şikayetlerinin daha az olabileceğini, testosteron tedavisi bunlardan korunabileceğini yayınlarda gösterdiler. Tabi bu yayınlar, bununla ilgili birçok yayın yapılmaya devam ediyor. Testosteron tedavisi nasıl yapıyoruz? Testosteron esterleri dediğimiz testosteron modifiye edilmiş kimyasal halleri var. Bunların aralarındaki fark ne? Bunların aralarındaki fark hastaya yaptığımız enjeksiyon sıklıkları. Yani mesela ilk çıkan testosteron esteri, testosteron propionat 3 günde bir enjeksiyon yapmanız lazım sık aralıklarla. Son çıkan testosteron esteri de undekanat 3 ayda bir yapıyorsunuz. Yılda 4 kere yaptığınız zaman hastada testosteron tedavisini vermiş oluyorsunuz. Peki bunları yapıyoruz ama bunlarda hastaları yaparken ne gibi sıkıntılar oluyor? Şimdi testosteron esteri enjeksiyonu yaptığımız zaman hastada testosteron kanda hızlıca bir yükseliyor. Pik yapıyor ve bu diğer hormonları etkileyebiliyor. Bu ani yükselme hastalarda bazen bu ani bir ruh değişikliği, ateş basması, ellerde kollarda işte karıncalanma, iğne batması gibi şikayetler meydana getirebiliyor. Bunu şununla karıştırmamak lazım. Anabolizan kullanıcılar arasında da bazen ya da testosteron enjeksiyonlarında binde bir bazen öksürük nöbetleri olabiliyor. Bu öksürük nöbetlerinden şundan olduğu düşünülüyor. İlacın verildiği sırada toplar damarlardan emilerek doğruca akciğere gittiği ve akciğerde mikrovasküler pulmoner embolizasyon, yağ embolizasyonu yapabileceğini, hastaların hatta bu öksürük nöbetleri sırasında ağzıma işte tıbbi bir yağ kokusu, yağ tadı geldiği ifadeleri var. Bu hastalarda bazen işte öksürük nöbetiyle beraber bazen tansiyon düşmesi falan olabiliyor. Bunlar çok nadir, binde bir olan durumlar. Bizim anlatmaya çalıştığımız şey ani yükselmeye bağlı, testosterondaki ani yükselmeye bağlı hastaya ilacı kullanmaması, testosteron kullanmak istememesi, o direnç geliştirmesi, tedaviye direnç geliştirmesi. Bu tür durumda hastaya biz testosteron veremediğimiz zaman işte mikrodozlama burada devreye giriyor. Yani mikrodozlamanın olay şu: hasta küçük dozlarda, minik dozlarda her gün kendi kendine cilt altına testosteron enjeksiyonu yapıyor. Musküler olarak yapmıyor, kasa yapmıyor. Cilt altına hemen insülin enjektörünü yapıyormuş gibi her gün enjeksiyon yapıyor. Belli bir süre sonra testosteron kanda dar bir bantta stabil olarak devam ediyor. Tamam, bu tam olarak fizyolojik değil ama yani bu bir önceki tedaviye göre daha fizyolojik denilebilir. Vücut daha simüle ediyor olabilir ve bu piklerden de hastayı kurtarıyor tabii. Hasta testosteron tedavisinden daha iyi cevap alıyor. Bu zaten her hastanın kabul edebileceği bir tedavi değil. Daha böyle kendine özlenen, daha dikkatli hastalar kullanabilir bunu. Dediğim gibi sonuçta hastanın kendi kendine her gün enjeksiyon yapması gerekiyor. Bu esterlerin sıkıntısı bu. Yani sık aralıklarla yapmak, küçük dozlarla yapmak daha sağlıklı diyebiliriz hastalar için. Ama hastalar zaten şu an testosteron tedavisinde 2019 yılında oral olarak kullanılabilecek testosteron formunda geliştirildi. Şimdi Virgen'le karıştırmayın. Virgen çok eski bir ilaç. Biyoyararlılığı çok düşük. Ama bu Jotenza denilen ağızdan alınan testosteron kapsüllerinin bir şekilde formülasyonunda bağırsakların lenfatik dolaşımından ilacı emmesine, testosteronun karaciğer eliminasyonundan kurtularak sisteme geçmesini sağladılar. Burada ilaç yaklaşık 150'lerden 750'lere kadar çıkartabiliyor testosteronu gün içerisinde. Günde 1 ya da 2 kere kullanarak testosteronu normal seviyeye taşıyabiliyor hastalar. Aynı zamanda bu insülin enjektörleri gibi aplikatörlerini çıkarttılar. Growth hormon kalemleri gibi aplikatörlerini çıkarttılar. Haftada bir enjeksiyonla hasta gene kendi kendine enjeksiyon yaparak testosteron tedavisini idame ettirebiliyor. Günün sonuna baktığımız zaman aslında testosteron tedavisi kişiye özel bir tedavi. Hastanın diğer organ sistemleriyle, diğer hormonlarıyla, hastanın uyku hijyeni, beslenmesi, mikrobesin alımı, mikrobiyatası, bağırsak mikrobiyatası ve hastanın egzersizi, stresi hastanın testosteron tedavisinin aslında bir parçası baktığımız zaman. Bunun aslında hepsi bir bütün, bir bütüncül olarak yaklaşmak gerekiyor hastaya. Hasta bazen yüksek seviyede testosteron olmasına rağmen
bundan fayda göremeyebiliyor. Çünkü diğer organ sistemlerinde, hormon sistemlerinde ya da vücuda aşırı toksik madde alabiliyor ya da aşırı derece stresi olabiliyor baktığınız zaman bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor hastayı mutlaka. Eğer sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik ya da testosteronla ilgili ulaşmak isterseniz WhatsApp'tan danışabilirsiniz bana. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.